Hayat karanlıkta yürümeye benzer. Nereden geldiğini bilmiyorsun ve nereye gittiğini de. Tek bildiğin şey karanlık ve korkunç oldu. Kapkaranlık. O kadar karanlık ki gözlerini açık tutmak ve kapalı tutmak arasında bir fark yok. Herhangi bir ses de yok. Tek duyabildiğin kendi nefes alışın ve düşüncelerin. İşte bu hiçliğin ortasında duruyorsun öylece. Ürkmüş ve şaşkın. Herhangi bir şey yapmaya çekinir halde oturuyorsun. Ne yapman gerektiğini bilmiyorsun ya da ne yapmak istediğini. Hiçbir şeyin olmadığı bir yerde ne isteyebilirsin ki zaten? Oturup dururken bunların nasıl olabildiğini ve ne olduğunu merak etmeye başlıyorsun. Kendini incelemeye başlıyorsun. Bu karanlığın dibindeki varlığı, senin ne olduğunu çözmeye çalışıyorsun önce. Ellerin ellerine, parmakların parmaklarına değiyor. Bedeninin üstünde süzülüyor uzuvların. Acaba nasıl gözüküyorsun? Parmak uçların bedeninden yavaşça yüzüne kayıyor ve hatlarını çıkarmaya başlıyor. Hiçbir şey olmasa da senden başka kendi varlığın sana ilgi çekici geliyor. Durgun bir zihin bir işkenceden daha da kötüdür sonuçta. Bir dudak, bir burun, yanaklar ve iki göz, iki kaş, iki kulak. Sanki önünde bir ayna var ve karşısındaki ise bir yabancı. İnce ince süzüyorsun kendini. Detaylara bakıyorsun. Somut varlığını algılıyorsun ve bundan rahatlama hissi duyuyorsun. Kendi bilinmezliğin karanlıkta aydınlanıyor yavaşça. Uzuvların kendinden sıkıldıktan sonra etrafına yayılmaya başlıyor. Oturduğun yerden çevreni incelemeye, onu araştırmaya başlıyorsun. Her dokunduğun ve kafana çizdiğin yerlerin hepsi aydınlanıyor hafif hafif. Biraz da olsa nedendir bilinmez korkuların hafifliyor. Şimdi ise olduğun yerde konforlu hissediyorsun. Önceki korkunç hisler yerini rahatlığa bırakmış durumda. Uzanıyor, dinleniyor, oturuyor ve hiçbir şey yapmıyorsun. Yapacak hiçbir şey olmadığından değil, ancak karanlıktan hala korkuyorsun. Etrafındaki bilinmezlik, algıların ve sabrın sayesinde zihninde aydınlandı nasıl olsa. Bundan ilerisi hakkında hiçbir fikrin yok. Algılayacak bir şey kalmayana kadar zamanının kölesi oluyorsun. Oturduğun yerde karanlıktan demirlikler ardında. Zihnin tüm bu algıların işlevini gerçekleştiren soyut varlık artık kendi kendini yemeye başlıyor. Kendi kendini düşünmeye, varlığının farkına varmaya ve varlığının farkına varılanın da farkına varmaya başlıyor. Konforlu alanında otururken tüketebileceğin hiçbir şey kalmayana kadar kendinden başka her şeyi merak etmeye başlıyorsun. Acaba kendi yarattığın loş ışığın arkasında ne var? Neler saklı orada? Acaba gerçekten hiçbir şey yok mu? Yoksa sadece görünmüyor mu? Sıkıldın artık. Yoruldun hatta düşünmekten, algılamaktan. Farklı bir şeyler istiyorsun artık ve bunlar sende yok. Merakın ayaklarına güç veriyor ve kalkıyorsun oturduğun yerde. Nereye bile gitmek istediğini ya da gitmen gerektiğini bilmeden. Yavaşça ve korkarak. Loş ışığın seni terk ettiğini fark ediyorsun. Karanlığa adım atıyorsun. Bir ayak diğerinin önüne. Ellerin önde gergin gergin bir ayak diğerini takip ediyor. Önünde ne olduğu hakkında hiçbir fikrin yok. Fakat bunun o kadar da kötü olmadığını düşünmeye başlıyorsun. Gerginliğin azalıyor, özgüvenin artıyor ve normal yürümeye başlıyorsun. Yürüyorsun ve yürüyorsun ve yürüyorsun. Sadece yürüyorsun. Durmadan, hiç ara vermeden. Zamanının bu karanlıkta bir önemi olmadan. Bazen engellere çarpıyorsun, bazen dikenlere basıyorsun, bazen duvarlara tosluyorsun. Bazen düşüyorsun, bazen zarar görüyorsun. Ve bunların hiçbirinin, ilkinin ne zaman yaşandığını hatırlamıyorsun. Yürürken etrafın hep karanlık kalmıyor. Bazen seni takip eden loş bir ışık önünü aydınlatıyor. Ve buna umut diyorsun. Yalnız umut hep oralarda olmuyor. Ara sıra git gel yapıyor, onun da bir ayarı yok. Bu soluk ışıkla beraber karanlığın bilinmezliğiyle kendi kendine bir savaş halindesin. Zamanın getirdiği tecrübe artık sana özgüven veriyor.
Fakat her yeni bir zaman da yeni bir engel getiriyor. Yolculuğun engellere çarpmaktan seni harap etmiş, yorgunluktan ayakta kalamayacak durumlara sokmuş ve sen de bundan bıktın. Dinlenmek istiyorsun, oturmak istiyorsun, konforlu alanında yatmak istiyorsun. Bazen bunu da yapıyorsun, geri çekiliyorsun karanlığına. Tüm yaraların bedenini sarıyor, hepsini hissediyorsun ve onlara iyileşmesi için zaman veriyorsun. Hatta kendine yardım etmek istiyor fakat hiçbir fikrin olmadığı için hiçbir şey yapamıyorsun. Kendine geçirdiğin o kadar vaktin kendin hakkında bir fikir sahibi olmana yetmediğini düşünüyorsun. Öğrenmek istiyorsun, tanımak istiyorsun, iyileşmek ve iyi hissetmek istiyorsun. Arzuluyorsun. Tekrar kendinden bıkana ya da ışığın arkasındakini arzulayana kadar karanlığın merkezinde hiçbir şey yapmadan duruyorsun. Yolculuğuna itiliyorsun bu sefer. İtiliyorsun. Acı içinde, kaygı içinde, algılayamadığın, anlamadığın, adlandıramadığın varlıklar seni çekiyor, itiyor ve yürümeye zorluyor bu sefer. Karanlıkta sana ne yapman gerektiğini söylemeye başlıyor. Herhangi bir ses yok. Ancak onu duyuyorsun. Görünürde hiçbir şey yok ama itiliyorsun. Kendini sürekli ona uymak zorunluluğu halinde buluyorsun. Sanki onun dediklerini yapmazsan yapılması gerekeni yapmamış olacaksın. Daha fazla engele çarpıyor, daha fazla yara alıyor ve zarar görüyorsun. Ancak bu sefer daha az zarar görüyorsun. Zaman sana nasıl acı çekmen gerektiğini öğretiyor. Acıların sana anlam oluyor. Kimliğin haline geliyor. Buraya kadar olan yolculuğunda sorguladığın varlığın yaralarında anlam buluyor. Önündeki engelleri kestirebiliyorsun artık. Atlatabiliyorsun zarar görmeden. Aşabiliyorsun ve çözebiliyorsun çarpmadan. Loş aydınlık yerini tecrübeyle beslenmiş ışığa bırakıyor. Gözlerin açık algıladığın her şey artık soluk renkler kazanıyor önünde. Kendini, etrafını ve önünü görebilmeye başlıyorsun. İlk kendine bakıyorsun, karanlıktan sana uzanmış zincirleri görüyorsun. Seni çeken ve iten. Tüm engelleri aşan yara bere içindeki bedenini görüyorsun. Buraya kadar gelmeni sağlayan uzuvlarına bakıyorsun. Görünürdeki her şey anlamını yitiriyor. Kim olduğunu öğrenmek en büyük arzun haline geliyor. Yaralarında anlam bulan varlığın artık bundan da ilerisini sorguluyor. Sonra etrafına bakıyorsun. Şu anda olduğun yeri süzüyorsun. Kör algıların renkler önünde yeni bir farkındalığa ulaşıyor. Sana zarar veren her şeyi görüyorsun. Şimdi çıplak bir şekilde etrafındalar. Ve fark ediyorsun ki engeller arasında gözüne hoş gelen şeyler de var. O kadar sık değiller ve hepsi bu tuzakların arasında saklanmış. Oysa sen sana zarar veren engellerden kaçmaya o kadar odaklanmıştın ki bunları hiç fark etmemiştin. Ve en son önüne bakıyorsun. Aştığın bütün engeller tekrar önünde. Sadece daha renkli, daha belirgin. Ancak bu sefer ne yapman gerektiğini biliyorsun. Ancak bu sefer ne istediğini biliyorsun. Tüm bu zorluklara rağmen buraya kadar ulaştığını biliyorsun. Ve önüne baktığında düşünüyorsun ki yolun daha başındasın. Bu sefer yeni tanıştığın bilinmezlikleri arzuluyorsun. Gözüne güzel gelen, iyi gelen ve iyi hissettiren. Tüm zorlukları aşmaya değecek olanlar. Onlar için yürümeye başlıyorsun. Arzularına yavaş yavaş ulaşıyorsun. Bazıları kolay oluyor, bazıları büyük engellerden geçmeni gerektiriyor. Ve bazıları karanlığa gömülü oluyor. Işın yetmiyor aydınlatmaya. Bazen korkuyorsun, hiç ilerleyemiyorsun ona doğru. Bazen arzuların daha üstün geliyor ve ilerliyorsun ona doğru. Bilinmez karanlık ve zorluk dolu. Yolda bazen ışını kaybediyorsun hatta. Onu arıyorsun bir de karanlıkta. Geçmişteki gibi hiçliğe geri düşüyorsun. Korkuya, kaygıya ve üzüntüye. Adını haykırıyorsun onu ararken. Duyulmuyorsun. Nereye gittiğini merak ediyorsun. Sorguluyorsun, düşünüyorsun ama bir cevap yok. Olduğun yerde kaldın.
Kendi yarattığın ışık seni terk etti. Kendinle kalıyorsun yeniden. Kendinde arıyorsun bu sefer cevabı. Kendine kızıyorsun. Kendinle savaşıyorsun. Kendine üzülüyorsun. Karanlığın geri gelmesi sana ölüm gibi hissettirmeye başlıyor. Korku içinde ağlamaktan başka bir şey yapamıyorsun. Ta ki tüm duyguların gözyaşlarınla bedenini terk edene kadar. Cevapların perdesi gözyaşlarında kalkıyor. Kendi anlamını buluyorsun karanlıkta. Kendini buluyorsun yeniden. Daha belirgin, kim olduğunu bilen ve ne istediğini bilen. Her cevabınla ışığın katman katman geri geliyor. Bu sefer eskisinden de parlak. Yeni doğmuş gibi hissediyorsun. Karanlıktan çıktın. Bu sefer yürümek değil, koşmak istiyorsun. Koşabildiğini fark ediyorsun. Daha aydınlık önün nasıl olsa. Her şeyi görebiliyorsun daha açıkça. Zincirlerini kırıyorsun, bedenini özgürleştiriyorsun ve koşmaya başlıyorsun. Kendi anlamını buldun. Şimdi ise koşa koşa karanlığın anlamını arıyorsun. Engellerden zıplıyorsun, zorlukları yıkıyorsun, acı çekmeyecek kadar güçlüsün artık. Karanlığa haykırıyorsun bu sefer. Neden? Neden buradayım? Nerede olmalıyım? Yürürken bulamadığın cevapları şimdi koşarken bulabileceğini düşünüyorsun ve daha da hızlanıyorsun. Her karanlığı fethedişinde daha da arzuluyorsun diğer bilinmeyenleri. Hızlanıyorsun, şiddetleniyorsun, köpürüyorsun adeta arzunla. Kontrol edemiyorsun artık yaptığın hiçbir şey. Sadece karanlıkta koşan birisisin. Eninde sonunda yoruluyor ve bir süreliğine de vazgeçiyorsun artık. Karanlıkta hiçbir şey bulamadın. Herhangi bir cevap yok. Umudunu yitirdin. Işığın söndü. Sonsuz karanlığın içindesin tekrar. Ve o an fark ediyorsun ki burası tam olarak olman gereken yer.